en önemli şey insan ilişkileri, iletişim. Bence liderliğin temel değerleri zamansız ama yaklaşımda, iletişimde, insanlarla ilişki kurma biçiminde coğrafyadan coğrafyaya, kültürden kültüre hafif farklılıklar olabilir. Savaşan takımlar kazanır, kazanan takımlar eğlenir. Yapay zeka hayatın her alanına, bireysel hayatlara, profesyonel hayatlara, şirketlerin iş yapış biçimlerine damga vuruyor ve vuracak. Merhaba, ben Sercan Akdemir. 20 yılı aşkın süredir IT sektöründe çalışan biri olarak değişimin içinde yer aldım. Günümüzde ise teknoloji dünyası sadece değişmekte kalmıyor, kuralları yeniden yazıyor. İşin sırrı ise inovasyonun ötesinde. Teknolojiyi yönlendiren stratejilerde, farklı kültürleri bir araya getiren ekiplerde ve büyük fikirleri şekillendiren liderlerde. Speak Up yayın programımızda bunları ve daha fazlasını konuşacağız. Ve bu programın ilk konuğu eski genel müdürüm, IT sektöründe sadece Türkiye'de değil, Orta Doğu ülkelerinde de çok iyi tanınan liderlerden HP Türkiye Genel Müdürü Serdar Urçar. Serdar Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler Sercan. Sana Speak Up yayınlarında başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Serdar Bey, isminizi duyduğum zaman benim aklıma sadece büyük bir lider geliyor. O yüzden ilk sorularımı liderlikle ilgili soracağım. Seve seve. Simon Sinek'i biliyorsunuz. Takip ediyorum. Harika. Liderlikle ilgili çok fazla eğitimleri oluyor ve onun söylediği bir sözden faydalanmak istiyorum. İyi liderler, gerçekten fark yaratan liderlerin anlamı bulduğuna, yani neden sorusuna her sabah cevapladığına ve bu şekilde başarılı olduğuna inanıyor. O yüzden benim sorum size şöyle: sizin nedeniniz nedir? Neden her gün liderlik yapacağınız bu göreve başlıyorsunuz? Güzel soru. Yani ben Simon Sinek'i biraz böyle modern Tom Peters gibi görüyorum. Tom Peters daha önce insan odaklı, insana alan bırakma odaklı, liderliğin sözcüsüydü. Bence yeni dönemde bunu Simon Sinek çok güzel yapıyor. Yani metotlar önemli, süreçler önemli, ürünler önemli ama en önemli şey insan ilişkileri, iletişim ve bir ortam, atmosfer, yani liderin yarattığı ortam ve atmosfer. Ben kendi kendime bu soruyu sorduğumda hep şu yanıtla karşılaşıyorum Sercan. Beni en çok ekibim motive ediyor. Aslında hani yataktan seninle kaldırıyor, zor günlerde seninle motive ediyor. Bazen iş monotonluğa düştüğünde veya bazen iş çok zor olduğunda, bazen büyük stresli, gerilimli olaylarla mücadele ederken ne motive ediyor? Ekip motive ediyor. Ekibe olan taahhütüm, onlar için en iyisini yapma taahhütüm motive ediyor. Ekibi geliştirme motivasyonum beni motive ediyor. Ekibin içinden yeni liderler yaratma misyonu beni motive ediyor. Dolayısıyla toparlarsak bu sorunun yanıtı ekibin gelişimi, benim ekibe olan taahhütüm, bir lider olarak onların yolunu açma, önünü açma taahhütüm ve ekibin içinden yeni liderler yetiştirme misyonum diye özetleyebiliriz. Çok güzel. Ekip demişken, ekipte farklı kuşaklar geliyor. Farklı kültürlerden insanları yönetiyorsunuz. Farklı ülkelerde ekipler yönettiniz. Kültüre göre, kuşağa göre yönetim biçimleriniz değişiyor mu? Ya bir başka güzel soru daha. Ben şöyle düşünüyorum. Bu Marcus Aurelius'un Kendime Düşünceler, Meditations kitabını okudun mu bilmiyorum. Yani bundan 2000 yıl önce kadar yaşamış bir imparator ve filozof aynı zamanda. Ve aslında kendine aldığı notlar sonradan kitaplaştırılıyor. Onun bir kitap yazma niyeti yok. Fakat o kitabı okuyunca, o aslında bir liderlik prensipleri kitabı. Ben şunu gördüm kendi kendime. Ya 2000 yıl önce de liderliğin temel prensipleri aynıymış aslında. İşte güven yaratmak, doğru iletişim kurmak, insanlara alan bırakmak, doğru şekilde onlara mentörlük, koçluk, yol göstericilik yapmak. Yani dolayısıyla ben liderliğin temel değerlerinin, hani bir binanın temelleri gibi zamansız olduğunu düşünüyorum. Hatta zamansız liderlik diye de bir konuşmam var. Belki bir ara senin de üzerinden gideriz o konuşmanın. Dolayısıyla temel değerler, temel ilkeler zamansız ama coğrafyaya göre, gittiğin ülkeye göre, oradaki iletişim kurma biçimine göre ufak tefek ayarlamalar, ufak tefek değişiklikler yapılabilir. Onu da ben biraz binanın dış cephesine, rengine, boyasına benzetiyorum. Temeller, temel değerler, temel mimari aynı ama renkte, dış cephede, kaplamada bir takım değişiklikler olabilir. Mesela Orta Doğu'dan bir örnek vermek gerekirse, evet Orta Doğu'da biraz daha direktif, biraz daha karar alan, biraz daha belki hani demokratik sürecini işleten ama gerektiğinde masaya yumruğunu vuran bir liderlik biraz daha iş yapıyor olabilir. Orada kendi temel değerlerinden çok vazgeçmeden, otokrat bir lidere dönüşmeden, gerektiğinde hani son kararı verebilen, belki tartışmayı bir noktada sonlandırıp tamam böyle yapıyoruz diyebilen bir liderlik göstermen gerekebilir. Ama bu yine temel değerlerde bir zafiyete yol açmamalı. Dolayısıyla özetlersek bence liderliğin temel değerleri zamansız ama yaklaşımda, iletişimde, insanlarla ilişki kurma biçiminde coğrafyadan coğrafyaya, kültürden kültüre hafif farklılıklar olabilir. Ama şuna kesinlikle inanmıyorum.
Hani senin işte Türkiye'de bir liderlik tipin olur. Amerika'da bambaşka bir liderlik tipi olur. Orta Doğu'da başka bir liderlik tipi olur. Ona kesinlikle inanmıyorum. İnsan her yerde aynı ve siz Aynen. onu aslında odak noktası yaptığınız zaman işte onu hem yönetebiliyorsunuz hem motive edebiliyorsunuz ve bunlardan da çok büyük fayda sağlıyoruz tabii ki. Kesinlikle. Yani insan %90-95 aynı. %5-10 coğrafyadan coğrafyaya, iklimden iklime, kültürden kültüre değişiklikler var ama sen birisinde güven yaratamıyorsan, birisine alan bırakmıyorsan, işte birisine doğru koçluk, doğru mentorluk yapmıyorsan bu her yerde benzer problemleri çıkarıyor. Çok güzel. Sizin bir de bir konuşmanız var. Savaşan ve eğlenen takımlar. Böyle bir isim gördüm sizi araştırırken. Bu ne demek? Hem savaşan hem eğlenen takımlar nasıl oluyor? Nasıl kuruyorsunuz bu kültürü? Aslında o tam olarak şöyle. Ben burada kişisel bilgisayar işini yönetirken 2003-2007 arası o hakikaten çok güzel bir dönemdi. Bu consumerization of IT, yani IT'nin tüketici ürünü metası haline gelmesi dönemi. Biz o dönem yani dolar bazında aşağı yukarı 6 kat falan büyüdük 4 yılda. Yani hani o büyümeleri bir daha görmedik zaten. O dönem hakikaten takım olarak da çok iyi bir ekip oluşturduğumuz, tam HP Compaq birleşmesi sonrası ve çok yüksek performans gösterdiğimiz bir dönemdi. Aslında o dönem geliştirdiğimiz bir konsept, yani şöyle: savaşan takımlar kazanır, kazanan takımlar eğlenir. Hatta her sene bir hedef koyuyorduk kendimize. O hedefi yaptığımızda da, ki hep yaptık o 4 sene boyunca, ayrı ayrı çok yüksek hedefleri. İşte Fethiye Hillside, Antalya'da mesela The Marmara falan gibi bir yere gidip 2-2,5 gün orada eğleniyorduk ekip olarak. Ve her bir eğlence sonunda da bir grup fotoğrafı çektiriyorduk. O fotoğrafı da savaşan takımlar kazanır, kazanan takımlar eğlenir böyle çerçevesinin içine koyuyorduk. Ya çok özet olarak şuna inanıyorum ben. Hani spordan da benzetme yaparsak mücadele sahada kazanılıyor. Yani formanı ıslatacaksın, ayağını kafanı topa tekmeye uzatacaksın, mücadele edeceksin, sahaya çıkacaksın ve sonuçları öyle alacaksın. Ha, bu sonuçları alıyorsan da ama şöyle bir es verip, bir ara verip o başarıyı bir kutlayacaksın. Ki yeni başarılara, yeni yüksek performanslara giden yolu açabilesin. Oradaki enerjiyi tazeleyebilesin. Buna bugün de inanıyorum. Bence bugün de teknoloji ne kadar gelişse gelişsin, dijitalizasyon ne kadar artarsa artsın, sahada mücadele edenler kazanıyor. Kazanıyorsan da başarıyı kutlamayı bileceksin. Başarıyı kutlamaya zaman ve mekan ayıracaksın. Harika. Bu bana baltayı bilemek tabirini de hatırlattı. Gerçekten doğru hareket eden takımlar hem kazanıyorlar hem de günün sonunda çok iyi, mutlu bir şekilde bir ekip oluyorlar. Ama bunun fırsatını veren şirketler de çok fazla yok. Doğru, doğru. Yani benim mesela yıllar sonra, bilmiyorum şirket adı söyleyebiliyor muyuz senin kanalında, ama HP'ye geri döndüren nedenlerden bir tanesi, belki de önemlisi bu. HP aslında çok eski bir şirket ama hala kültürün içinde insana alan bırakmayı, insanın girişimciliğine alan bırakmayı, insana esneklik tanımayı becerebilen bir kültüre sahip. Bazı çok başarılı şirketler, global şirketler, ben de hem arkadaşlarım üzerinden hem okuduklarımdan hem takip ettiklerimden biliyorum. Çok robotik, çok süreç bazlı ve seni tamamen bir mekanizmanın dışlısı gibi gören kültürlere sahipler. Belki şirketler global olarak çok başarılı ama mesela benim gibi profiller, senin gibi profiller o ortamda olmaktan aslında o kadar da büyük keyif almıyor. Çünkü şirket sana giydirdiğim bu dar gömleğin içinde kal, onun içinde sana söylediklerimi yap diyor. Ama HP hala, ben sana bir alan bırakıyorum, bazı araçlar, gereçler, süreçler de veriyorum ama sen de biraz kendi yolunu bul, sen de burada kendine bir yol aç diyebiliyor. O yüzden ben ikinci tip kültürlerin insanları daha çok mutlu ettiğini düşünüyorum. İnsanları derken de belki şöyle demek lazım Sercan. Yani girişimci düşünceye sahip, daha cesur karaktere sahip, daha kendisi iş yapmaya, problem çözmeye yakın profillere. Hani benim görev tanımım net olsun, her bir satırı yazılsın, bunun dışında benden bir şey istenmesin diyen insanlar da o robotik kültürlerde daha mutlu olabilir belki, onu bilemiyorum. Hala böyle şirketlerin olduğunu duymak çok memnun edici benim için. Çünkü gerçekten çok çok azlar. İyi ki böyle devam ediyorsunuz. İnşallah hep de böyle devam edersiniz. İnşallah. Yani bence zaten o kültür karakter uyumu çok önemli bir şirkette mutlu olmak için. Harika. Yani kültür karakter uyuyorsa mutlu oluyorsun. Kültür karakter uymuyorsa bir süre sonra ilişki negatife dönmeye başlıyor. Evet. Ben ayrıca sizin podcastlerinizi dinledim ve orada yükselen dalga teknolojilerden bahsediyorsunuz. Şimdi biraz teknolojiden bahsedelim. Yani daha çok nerelere doğru gidiyor? Sizce yükselen trendler neler? Nerelere yatırım yapmalı? İş ortakları gözünden, profesyoneller gözünden? Evet. Tabii yatırımın çok boyutu var. Melek yatırım da olabilir. Daha doğrusu fırsatlar diyelim. Evet. Fırsatlar. Ya şöyle,
yani sen de işin içindesin, ben de işin içindeyim. Bizim sektörde hep mega trendler oldu. İşte her eve bir kişisel bilgisayarla kişisel bilgisayar trendi. Sonra kişisel bilgisayarlar birbiriyle konuşsun, internet trendi. İşte bu yetmez, sokakta da internet kullanalım. Artı işte internetten bir sürü uygulama kullanabilelim. Mobil internet, bulut bilişim trendi. Şimdi çok bariz, çok net bir şekilde yapay zeka trendinin içindeyiz. Tamam, bizim sektörde bu tip trendlerde belki bir %10-15-20 köpük oluyor ama %80'de gerçek oluyor bu trend. Dolayısıyla bence yapay zeka hayatın her alanına, bireysel hayatlara, profesyonel hayatlara, şirketlerin iş yapış biçimlerine damga vuruyor ve vuracak. Dolayısıyla hani yapay zeka ile ilgili iş yapan şirketler veya yapay zeka ile ilgili ürünler çok öne çıkıyor ve çıkacak ve çıkmaya devam edecek. 2, şirketler yani kendi işleri yapay zeka olmasa da kendi iş süreçlerine veya kendi geleneksel ürünlerin içine yapay zekayı entegre edebildikleri kadar başarılı olacaklar. Yani bence o çok net. Bunun arkasında tabii başka trendleri de doğuruyor bu. Mesela müthiş bir enerji gereksinimi doğuruyor. Şimdi belki sen de takip ediyorsun. Amerika'da mikronükleer santral teknolojileri çok öne çıkıyor. Bu işin içine girecek şirketler öne çıkıyor. Çünkü veri merkezindeki yapay zeka kullanımı inanılmaz bir enerji gereksinimi doğuracak. Dolayısıyla yani yapay zekanın yarattığı tüm fırsatları işte olabildiğince 360 derece görüp bu fırsatlar etrafında işte bir kariyer inşa etmek, bu fırsatlar etrafında bir şirkete yatırım yapmak veya işte bu fırsatlar etrafında ben bunu nasıl alır kendi geleneksel şirketimin stratejisine entegre ederim diye düşünmek başarının önünü açacak diye düşünüyorum. Tabii sadece teknoloji değil, daha geniş bakalım dersen bence bu sağlıklı kalma, yaşlanmayı geciktirme mesela çok önemli bir trend. Yani bu anti-aging, wellness o da bence dünyada çok önemli bir trend. İşte dijitalizasyon bence dünyada çok önemli bir trend. İşte enerji gereksinimi, farklı alternatif enerji biçimleri çok önemli bir trend. Bu trendler güçlü ve güçlü olmaya devam edecek bence. Harika. Bu trendler çok hızlı geliştiği için daha çok küçük şirketler, startuplar daha esnek bir şekilde adapte oluyorlar. Büyük şirketler burada hangi tehditle karşı karşıya? Evet. Ben ona dijital doğanlar ve dijital olanlar diyorum. Bence yani şimdi dijital doğanlar da tabii daha esnek, daha çevik oluyor ama orada biliyorsun başarı yüzdeleri %2, 3, 5. Yani orada da hani 100 doğandan 95'i gidiyor aslında. Belki o girişimciler sonra farklı şirketler oluşturuyor. İkinci de üçüncü turda başarılı oluyor ama dijital olanlarda hikaye o %2'ye 3'e gerçekten ya da bilemedin 5'e girebilmek meselesi. Dijital olmaya çalışan geleneksel şirketlerde de bu teknolojileri nasıl alır biz şirkete entegre ederiz? Bu startuplarla nasıl çalışırız? Onların çevikliğinden nasıl faydalanırız? Kendi içimizdeki çevikliği kolay değil bu arada. Nasıl arttırırız? Bence sır orada. Yani dijital doğanlarda başarılı olan %3'e 5'e girmek mümkünse global başarıyı yakalama hikayesi var. Bence başarı oradan geliyor. Dijital olmaya çalışan geleneksel şirketlerde de teknolojiyi iş yapış biçimlerine entegre etmek, süreçlere entegre etmek ve teknolojiden anlayan bir üst yönetim, teknolojiden anlayan bir liderlik ekibine sahip olmak bir başarı faktörü gibi geliyor bana. Siz aynı zamanda mentorluk yapıyorsunuz, işte girişimcilere destek oluyorsunuz. Bu konularda size ne katıyor? Bunları niye yapıyorsunuz? Bu kadar uluslararası işleriniz varken, liderlik işleriniz varken. Evet. Aslında o ilk soruya dönüyor galiba ya. Ben hani bir people person diye bir tabir var ya İngilizce'de. Ben galiba tam o tanıma giriyorum. Yani ben insanlarla motive oluyorum. İnsanlardan motive oluyorum. İnsanlardaki gelişimi gördükçe motive oluyorum. İnsanların içinde biraz hani böyle tozlu paslı kalmış ama biraz böyle önü açılınca ya da üstü silinince ortaya çıkacak o potansiyelden motive oluyorum. Yani girişimcilerle olan ilişkimi de buna benzetebiliriz. Yani genç, hayali olan, fikri olan, bunun için cesaret gösteren insanlara ufacık bir faydam dokunabiliyorsa, onlara ufacık bir abilik yapabiliyorsam bu gerçekten beni mutlu ediyor. Yani ben insanlardan etrafımdaki ve o insanların gelişiminden enerji alabilen birisiyim. O nedenle yapıyorum. Çok güzel. Sadece liderlik değil ya da mentorluk değil, aynı zamanda sahnede de çok ilham veriyorsunuz. Ben sizi defalarca dinledim ve hani özellikle beraber siz benim genel müdürümken çok hayran kalırdım. Yani siz konuştuktan sonra biz hepimiz tamam satıyoruz işte bunu yapıyoruz diye bir heyecanla çıkardık. Evet. Bunu nasıl sağladınız? Doğuştan mı bu?
Ya bak yine bir güzel soru. Şöyle hani bir ara bir fırsat olursa sana da gösteririm. Benim ilkokul fotoğraflarım var. Böyle papyonlu, ufacık tefecik, cılız bir çocuk sahnede sunuculuk yapıyorum. Yani bir şekilde yani genetik olarak da, karakter olarak da buna bir eğilimim var. Yani konuşmaya. Sonra dili doğru kullanmaya. Yani gramer yapısına dilin bir merakım var. Yani böyle bir hani bir genetik şey var galiba, eğilim. Ama onun yanı sıra tabii sen de biliyorsun böyle 2000'li yılların başında almış olduğum bir tiyatro eğitimim var. Aslında ben hani belki de hani hayatın başına dönsek ve farklı bir kariyer çizecek olsam oyunculuğu seçebilecek profilde birisiyim. Şahika Tekkand'ın, çok değerli bir sanatçının Stüdyo adlı tiyatro okuluna gitme şansım oldu. İşte akşamları, hafta sonları. Ve orada karşı gerçekçi tiyatroyla, işte improvizasyonla, spontan olabilmeyle sahnede tanışma imkanım oldu. Onların da bana, yani o doğal eğilime, o eğitimin de çok şey kattığını düşünüyorum. Bir de yani ben sahiciliğe çok önem veriyorum. Yani hani şimdi sen bana bir tekst versen, inanmadığım bir metin versen, ya Serdar çık bu metni sahnede söyle ve insanları ikna et desen muhtemelen çok zorlanırım. Açık söylemek gerekirse. Hani o derece profesyonel değilim ama ben genelde kendi anlatmak istediği hikayeyi kendi oluşturan, o hikayeye önce kendisi içten inanan ve inandığı hikayeyi sahnede anlatan birisiyim. Onun da hani doğru duyguyu yarattığına, karşı tarafta doğru etkiyi yarattığına, doğru etkileşimi kurduğumuza inanıyorum. Yani samimiyet ve sahicilik olmadan ne kadar yetenekli olursan ol, yani elini, vücudunu kullanma, fiziğini kullanma, işte anlatım becerisi, ses tonu vesaire. Bütün o teknik konularda ne kadar becerikli olursan ol, ortaya çok iyi bir sonucun çıkacağını pek düşünmüyorum açıkçası. Genelde sahnede konuşurken başarılı olmakta işte beden dilinin, işte sesin çok önemli olduğu, hatta %90 olduğunu söylerler. İçeriğinde %10 olduğunu söylerler. Fakat bunun tam zıttı bir düşünce de geçerli. Hatta sizin dediklerinize destek olmak istiyorum. Çünkü insan söylediği şeye inandığı zaman, hani ilk başta sordum ya, nedeniniz neden? Neden söylüyorsunuz? Doğru. Neden o konuşmayı yapıyorsunuz? Onu bildiğiniz zaman öyle bir heyecan ve motivasyonla, tutkuyla anlatıyorsunuz ki zaten elinizi kolunuzu nereye koyduğunuzun da bir önemi olmuyor. Ve dinleyici, hani ben dinleyen tarafta, siz dinlemiş olarak çok hem inandırıcı hem de gerçekten ilham verici oluyor ve kitleler böylelikle harekete geçebiliyor. O yüzden bence asıl o nedeni bulmak, neden bu konuşmayı yapıyorum cevabı çok daha kritik. Doğru ve spontan olabilmek, hani hayatta da çok temel bir mesele ya, anda olabilmek, anın hakkını verebilmek. Yani o konu çok kritik. Yani seninle konuştuk öncesi sohbette, konuşma öncesi. Ya aşırı eğitimli olmak. Mesela konuşma konusunda da. Yani vücudunu kullanma, işte sesi kullanma, tonu kullanma, entonasyon. Aşırı eğitimli bir hareket tarzı da aslında bence etkiyi azaltıyor. Senin söylediğin çok doğru. Anda olup, spontan olup, anlattığın şeye inanıp kendini tam anlamıyla o anda o hikayeye vermek kadar etkili bir metot olamaz. Belki teknik olarak hatalar yapabilirsin ama hikayeyi karşı tarafa daha iyi geçirirsin diye düşünüyorum. En önemlisi de bu zaten. Aynen. Peki bu kadar yoğun bir programınız var. Birçok işler, görevler, sorumluluklar. Aynı zamanda ben sizi araştırırken bayağı sporla ilgilendiğinizi gördüm. Zaten biliyordum, görüyordum biraz ama çok farklı spor dalları da var. Hayatınızda sporun önemi nedir? Neden önemlidir? Yapıyor musunuz hala? Devam ediyor musunuz? Ediyorum, etmeye çalışıyorum. Ya orada işte o üçgen var ya, hani beden, zihin, ruh. Ya bence üçüyle de ilgilenmek gerekiyor. Üçünü de sağlıklı tutmak için çaba harcamak gerekiyor. Yani özellikle beden ama aynı zamanda biraz zihin içinde spor, fiziksel aktivite, mümkünse açık havada fiziksel aktivite bence çok önemli. Yani ben hem bir miktar ağırlık kaldırıyorum. Yani ağırlık kaldırarak kas yapımı korumaya çalışıyorum. Çünkü yaş ilerledikçe, bizim de yaşlarımız ilerliyor. Sağlıklı kas yapısını korumak çok önemli. Esneklik çok önemli. Eşimin bir wellness stüdyosu var bu konuda, uzman. Orada esneme egzersizleri yapıyorum düzenli olarak. Mahalle sporu diyorum, bizim arkadaşlarla gülüşüyoruz. Ben çok İstanbul'un tek golf sahalarında, tek golf sahasına ya da yani şimdi yenileri açıldı ama yani bir iki golf sahasından birine çok yakın oturuyorum. Öyle bir avantajım var. O yüzden golf oynuyorum oynayabildiğim kadar. Tabii o çok zaman gerektiriyor ama yani o açık havada yürüyüş ve çaba o çok önemli, faydalı oluyor. Bu sene yapmadım ama 5-6 yıldır her kış Marmaris Kış Trofesi'nde arkadaşlarla yelkende yarışıyorduk. İşte her ay bir veya bazen 2 defa gidiyorduk. O bir havayı dağıtıyor. Yani müthiş bir fiziksel aktivite. Yani biraz zorluyor ama
korkunç bir fiziksel aktivite değil ama zihinsel meditasyon anlamında faydalı oluyor. Dolayısıyla ben sporu o üçgenden hani ruhu biraz ayıralım. Zihin ve beden konusunda ve onu sağlıklı tutma konusunda çok önemli görüyorum. Peki ruhu sağlıklı tutmak için hani biraz belki stres yönetiminden de bakabiliriz. Ya orada bir meditasyon. Yani meditasyon, hatta kendime bu sene hedef koydum. Her gün 10 dakikada olsa yapacağım diye. Artı ben spiritüel konulara biraz meraklıyım. O konularda çok okuyorum. Çok ediyorum. Tabii o ruh konusu çok ayrı yerlere gidiyor ama yani meditasyon, işte spiritüel konularda belki biraz okumak, etmek, düşünmek, kendine zaman ayırmak, biraz böyle sessizleşebilmek ve sakinleşebilmek. Çünkü ben seni de tanıyorum. Hani senin benim gibi insanların hem zihinsel hem bedensel hep bir koşturmacamız var. O koşturmacaya es verebilmek galiba ruh için çok önemli. Hatta çok sevdiğim bir anekdot vardır. İşte Kızılderililer ve Kovboylar, hatta Kızılderililer rehberlik yapıyor. Bir yerden bir yere gidiyorlar. 4 nolu koşuyorlar. Bir anda Kızılderililer duruyor çölün ortasında. Mola veriyorlar. İşte burada durmamız lazım diyorlar. Kovboylar diyor ki ya niye duruyoruz? Daha gitmedik. Daha bayağı bir yolumuz var. Kızılderili şey diyor. Çok hızlı gittik. Ruhlarımız arkada kaldı. Bize yetişmeleri için bir mola vermemiz lazım diyor. Yani dolayısıyla ruhlar için mola vermek önemli galiba. Sakinleşmek ve sessiz kalabilmek. Çok gerçekten harika bir öneri. Ben de bunu daha önce dinlemiştim ve arada bir kendimi kaptırdığım zaman bir dakika ne oluyor dediğimde çok rahatladığımı hissediyorum. Her şey denge, yani çok güzel belirttiniz, zihin, beden ve ruh olarak. Bu dengeyi sağladığınız zaman da zaten başarı da geliyor, hayattaki mutluluk da geliyor. Ve daha sağlıklı bir yaşam sürüyorsunuz ve hani tadından yenmez bir hayat oluyor diye düşünüyorum ben. Çok teşekkür ederim Serdar Bey. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Hem liderlikten bahsettik, biraz teknolojiden, biraz özel hayatınızdan. Ben çok ilham aldım sizden. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Ben de sana çok teşekkür ederim. Speak Up bence harika bir kanal olacak. Ben de takipte olacağım. Her zaman bekleriz. Bugün Speak Up YouTube yayınımızda Serdar Bey ile inanılmaz ilham verici ve çığır açıcı bir sohbet gerçekleştirdik. Bir sonraki söyleşimizde görüşmek üzere. Gerçekten insanlara yapacaklarını hissettirmek, onlardaki o gücün farkındalığını hissettirmek benim için çok kıymetliydi. Yeni gelen bir jenerasyon var arkadan. Yani onların iş yapış şekilleri, onların algıları, onların farkındalıkları bize göre çok farklı. İki tane çok önemli husus var diyor. Bir tanesi canlının, yani bir canlının varlığı. İkincisi de yapay zeka. İnsan kaynağı konusunda yeterli yatırım yapmıyoruz sanki IT sektöründe.